Avengers Doomsday'in fragmanı sonunda çıktı. Çoğu detayı sızan bilgilerden bilsem dahi fragmanı izlerken aşırı heyecanlandım. Muhtemelen çoğumuz da aşırı heyecanlanmışızdır. Aksiyon dolu bir film geliyor. Yani hiç böyle hikaye, diyalog falan olmayacak gibi sürekli birileri kavga ediyor çünkü fragmanda. Nasıl dolduracaklar diğer araları bilmiyorum. Film de bayağı uzun olacak muhtemelen. Fragman hakkında konuşurken bazı teorilerden de bahsedeceğim. Belki bu teoriler sizin için spoiler olabilir. Onun için baştan uyarayım. Doğru çıkıp çıkmayacağını bilemiyorum tabii bu teorilerin. Fragman açılışında Robert Downey Jr.'ın kendi oluşturduğu Latveria aksanında konuştuğunu görüyoruz. Bir şeyin yaklaştığını ve karar vermemiz gerektiğiyle ilgili bir şeylerden bahsediyor. Sızan bazı şeylerde de şöyle söyleniyordu. Bu fragmanda da o sözü onu aklıma getirdi. Hani sanki Doom burada direkt bunların başta düşmanı değil de bunları birleştirecek kişi olacak, akıl verecek, çoklu evrenden gelip gibi bir muhabbet de olabilir. Ardından Doom'la Thor'un karşılaştığını görüyoruz. Doom'la Thor kapışıyor ve tek eliyle durduruyor açıkçası. Doom hatta iki parmağıyla durdurmuş gibi de gözüküyor. Sanki özel bir büyü hareketiyle falan. Gerçekten güçlü gösteriyorlar. Acaba burada hani Infinity War'da Thanos'un gücünü göstermek için Hulk'u dövdürtmüşlerdi ya. Burada da aynı yöntemi Doom ile Thor arasında mı yapacaklar? Doom'un ne kadar güçlü olduğunu göstermek için. Dikkatimi çeken bazı şeyler oldu. Mesela Young Avengers'la ilgili herhangi bir şey yoktu fragmanda. Çok sevindim. Tek Ant-Man'in kızı vardı yine fragmanda. Young Avengers'ı dahil ama diğerlerinden kimse yok. Umarım hikayeye dahil etmezler. Şu çakma New Avengers var. Bucky ve Yelena'nın başında olduğu. Onları da çok gereksiz buluyorum ama neyse insanlar beğendi Thunderbolts'u. O yüzden devam edecekler hikayede de tabii ki. Ki önemli sahnelerde de dövüştüklerini görüyoruz X-Men'lerle falan. Tabii en son Thunderbolts'ta ekstra sahnesinde yeni kurulan New Avengers ekibiyle bizim Sam'in kurduğu Avengers ekibi ayrı bir ekip varmış ve tartışmalı araları kavgalıymış gibi anlatmışlardı. Burada Thor gelip bunları birleştirdiğini görüyoruz fragmanda. Daha büyük bir düşman var tarzında bir şey konuşmayla. Çok daha güçlü savaşçılarla. Tabii benim en çok merak ettiğim şey olan orijinal X-Men ekibini bolca gördük. Yine fragmanda bayağı aksiyona giriyorlar. Hikayedeki yerleri sadece belli bir bölümde aksiyona girip yenilmeleri falan mı olacak ya da ne bileyim acaba devam edecekler mi merak ediyorum filmde. Çünkü ne zaman fragmanlarda X-Men'lerle bir şey gösterseler hepsi X malikanesinde oluyor aksiyonlar. Farklı bir yerde görmedik onları. Umarım sadece orada bir aksiyon için harcamazlar. Tabii ne kadar da devam ettirebilirler diye düşünüyorum. Çoğu çünkü çok yaşlı oyuncu ve sadece cameo için gelecekler aslında bu filme. Ya sızan bazı bilgiler diyeyim ya da hayran teorilerinde filmde Tobey'in Spider-Man'i ve Alfred Molina'nın oynadığı Doktor Ahtapot Raimi filmlerindeki de olacak söyleniyordu ama fragmanda onunla ilgili bir detay görmedik. Belki onu gizli tutmak da istiyor olabilirler. Wakandalılarla Namor'un Atlantis halkı arasında bir savaş kavga var gibi gözüküyor. Orada nasıl bir gerilim yaşanacak bilmiyorum. Ki bir yerde de New Avengers ekibiyle Wakandalıların birleştiğini görüyoruz. New Avengers ekibine Fantastic Dörtlü de katılıyor. Yani birazcık sanki Avengers ekibine dahilmiş gibi takılacak Fantastic Dörtlü gibi. Ya şöyle bir muhabbet de geçti de filmle ilgili. Ben de çok rahatsız etti. İnternette de bununla ilgili konuşulduğunu gördüm. İşte filmde Doktor Doom Steve Rogers'a takıntılı olacak kaptana. Reed Richards'a Bay Fantastic'e çok da bir ilgi göstermeyecek gibi bir muhabbet görmüştüm. Bununla ilgili de şöyle komik bir dalga geçmişlerdi. Joker film boyunca Flash'e takıntılı olacak. Batman'e hiçbir şekilde ilgi göstermeyecek gibi saçma oluyor aslında birazcık. Çünkü Doktor Doom'un karakterinin olayı Reed Richards'a takıntılı olması. Çoğu hikayesindeki önemli noktalardan biri oydu. Umarım böyle yapmazlar filmde. Ki genel izleyici bunu daha iyi anlasın diye evet Kaptan ve Doktor Doom oynayan Robert Downey Jr.'ı daha çok tanıdıkları için bu şekilde bağlayabilirler. Umarım yapmazlar. Tabii genel izleyiciden bahsetmişken kadro çok karışık. Çok fazla karakter var. Gösterdiğim bazı arkadaşlarım bile yıllardır filmleri izleyenler bile anlayamamış bazı karakterlerin neden geldiğini, niye onların orada olduğunu. Acaba film bunu açıklamakla zaman harcayacak mı yoksa bam güm girişecek mi? Onu da merak ediyorum. Biraz çünkü full aksiyon filmi gibi duruyor. Ama buraya gel. Fragman Thor'un Steve'le karşılaşıp bu imkansız demesi ve çekici ona vermesiyle bitiyor. Bu imkansız. Yine Endgame'e gönderme olarak. Burada da şu olacak sanırım. Bir yerde Loki gözüküyor sarı bir ışık altında. Sanırım Loki Steve'le görüşüp onu alacak, getirecek gibi duruyor. Fragmanda öyle anlaşılıyor. Tabii film çıktığında nasıl ilerleyecekler hikayeyi merak ediyorum. Bir de şeyi anlamadım. İlk yayınladıkları fragmanda kaptan kısa saçlıydı, sakalsızdı. Bu fragmanda uzun saçlı ve sakallı. Nasıl bir zaman atlaması oldu acaba? O ilk yayınladıkları teaserla bu fragmandaki hali arasında. Onu da merak ediyorum. Bir de umarım filmde gerçekten tişört adam olmaz. Genel olarak internette bununla ilgili de çok dalga geçildiğini gördüm. Çin'deki
filmdeki yapılan bir tanıtım görselinde Steve Rogers'ın kostümü yok, bildiğin tişört ve pantolonla duruyor. İnsanlar da işte tişört adam falan şakası yaptılar. İşte Kış Askeri filminde Sam'e savaşa gidiyorsan üniforma giyeceksin bir sözü var. O sözü koyup alta bunu koyuyorlardı falan. Umarım filmde gerçek bir kostüm giydirirler. Çünkü Kaptan Amerika kostümüyle görmek daha zevk veriyor. Yani tabii Sam'i şu an Kaptan Amerika yaptılar diye büyük ihtimalle giymeyecek de olabilir. Ama bir yolunu bulurlar umarım. En azından stealth suit'i giydirebilirler. Kış Askeri filmindeki giydirdikleri. Endgame'in başında onu giyiyordu mesela. Onu giydirseler de olurdu. Çoğu detay özel seyirciler izlettikleri fragmanla aynı gibi duruyor. Yine de tekrardan kendi gözümüzle izlemek ayrı bir zevk. Sizin fragmanla ilgili yorumunuz ne? Filmden beklentileriniz veya teorileriniz ne? İsterseniz yorumlarda konuşalım. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.